Tarihin efsanevi denizcileri karanlıkta hızlıca görebilmek amacıyla bir gözlerini sürekli olarak ışık almayacak şekilde kapatarak karanlığa adaptasyon sürecini kolaylaştırıyorlardı. Güneşli bir ortamdan zifiri karanlığa girdiğinizde ilk anlarda hiçbir şey göremezsiniz. Denizin ortasında çatışan denizcilerin ise adaptasyon için bekleyecek vakti yoktu. O ikonik siyah bant, eksik bir gözü saklamak için değil, pratik bir amaçla takılıyordu. Güneşli güverteden ışıksız ambara indiklerinde, bandı açık olan göze kaydırarak karanlıkta anında görmeyi başarıyorlardı. Peki insan gözü karanlığa adapte olmak için neden bu kadar süreye ihtiyaç duyuyor? Bu durum biyolojik bir tasarım hatası değil, gözün ışığa karşı geliştirdiği koruyucu bir mekanizmadır. Çoğu kişi karanlıkta görmeyi sadece göz bebeğinin büyümesi sanır. Oysa gözün içinde tam adaptasyon için yaklaşık 30 dakika süren kimyasal bir süreç gerçekleşmektedir. Eğer bu süreç sırasında parlak bir ışığa bakarsanız, retinanızdaki ışığa duyarlı pigmentlerin parçalanmasına neden olur ve karanlık adaptasyonunu büyük ölçüde sıfırlarsınız. Bu sürecin başrolünde rodopsin adı verilen ışığa duyarlı bir pigment bulunur. Gece görüşünüzün kalitesi, rodopsinin retinanızda yeniden üretilmesine ve birikmesine bağlıdır. Rodopsin, ışığa karşı son derece hassastır. Aydınlık bir ortama girdiğinizde gözünüzdeki bu kimyasal hızla fotolize uğrayarak parçalanır ve gece görüşü kapasiteniz düşer. Tekrar karanlığa girdiğinizde retinanızın bu maddeyi yeniden sentezlemesi gerekir ve bu süreç biyolojik hız sınırlamaları nedeniyle zaman alır. Gececil hayvanlar, yüksek rodopsin yoğunluğu ve ışığı yansıtan özel dokular sayesinde karanlıkta insanlardan çok daha hızlı ve net görebilirler. Evrimsel olarak insanlar gündüz aktif avcı toplayıcılardır. Gözlerimiz zifiri karanlıkta hareket etmekten ziyade gündüz ışığında detaylı renkli görüşe odaklanacak şekilde evrimleşmiştir. Gözümüzün arka duvarı iki tip fotoreseptörden oluşur. Renkleri algılayan koni hücreleri ve düşük ışıkta çalışan gece görüşünden sorumlu çubuk hücreleri. Çubuk hücreleri çok hassastır, ancak yüksek ışıkta doygunluğa ulaşıp geçici olarak işlevini yitirirler. Işık azaldığında ise bu hücreler hakimiyeti yavaşça devralır. Retinanın tam merkezinde, yani foveada çubuk hücresi bulunmaz. Bu nedenle zifiri karanlıkta bir nesneyi tam karşınızda tutmak yerine ona hafifçe yan bakmak, çevre görüşü onu daha iyi seçmenizi sağlar. Modern pilotlar bu fizyolojik durumu bilir. Gece uçuşlarında sönük nesneleri merkez dışı, periferik görüşle algılamaları öğretilir. Karayiplerin parlak güneş ışığı altında, açık denizin yansıtıcı yüzeyinde insan gözü tamamen gündüz görüşüne odaklanmıştır. Geminin alt katlarına inildiğinde ise ortam zifiri karanlığa dönüşür. Pencerelerinin olmadığı dar ambarlarda görüş mesafesi yok denecek kadar azalır. Bir çatışma anında denizciler mühimmat getirmek için sürekli güverte ile ambar arasında gidip gelmek zorundaydı. Adaptasyon süresi stratejik bir dezavantajdı. Karanlık bir ortama inen denizci, göz bandını kullanarak bir gözünün zaten karanlığa uyum sağlamış olmasını sağlıyordu. Bu basit hile hayatta kalma şanslarını artırıyordu. Bu teknik basit bir deneyle test edilebilir. Gece tuvalete kalktığınızda ışığı açmadan önce bir gözünüzü kapatın. Işığı kapattığınızda, kapattığınız gözünüzü açtığınızda o gözün karanlığa çok daha hızlı adapte olduğunu fark edeceksiniz. Bu teknik günümüzde hala özel harekat birimleri ve pilotlar tarafından ışık disiplini gerektiren operasyonlarda kullanılmaktadır. Denizaltı komutanları periskopla gün ışığına bakarken genellikle bir gözlerini kapalı tutarlar veya kırmızı ışık kullanarak gece görüşlerini korumaya devam ederler. Bugün artık gemi güvertelerinde göz bandı takmıyoruz. Ancak biyolojimiz hala aynı ilkellik ile modern hayatın ışık kirliliği arasında kalmış durumda. Artık asla tam anlamıyla karanlığı tecrübe edemiyoruz. Sokak lambaları, LED tabelalar ve otomobil farları yüzünden biyolojik kronometremiz 30 dakikayı asla tamamlayamıyor. Bu yüzden sadece çubuk hücrelerinin devrede olduğu o saf karanlık görme biçimi, yani skotopik görüş, modern insanın neredeyse tamamen unuttuğu bir deneyim haline geldi.
Eğer bir gün şehir ışıklarından uzaklaşıp Samanyolu'nu görmek isterseniz, astronomların size ilk söyleyeceği kural şudur: 30 dakika boyunca kesinlikle beyaz ışığa bakmayacaksınız. Peki astronomların haritalarını okumak için kırmızı ışık kullandığını hiç fark ettiniz mi? Aynı şekilde askeri gemilerin köprü üstleri de gece olduğunda kırmızıya bürünür. Çoğu insan kırmızı ışığın daha loş olduğu için gece görüşünü bozmadığını sanır. Bu tamamen yanlıştır ve herkesin doğru bildiği büyük bir yanılgıdır. Gerçek sebep, karanlıkta görmemizi sağlayan çubuk hücrelerinin kırmızı renge karşı tamamen kör olmasıdır. Onlar için kırmızı ışık ile zifiri karanlık arasında hiçbir fark yoktur. Kırmızı dalga boyları gözünüzün o binbir zorlukla ürettiği rodopsin maddesini parçalayamaz. Kırmızı ışık o değerli kimyasal birikime zarar vermeden doğrudan gözünüzden geçer. Bu sayede elinizdeki haritadaki en ince detayları okurken bile gözünüzün o 30 dakikalık karanlık adaptasyonunu saniyesi saniyesine koruyabilirsiniz. Eski denizcilerin elinde ne yazık ki kırmızı led lambalar yoktu. Onlar için basit bir deri parçası doğanın kısıtlamalarını aşan en etkili teknolojiydi. Peki bu bant taktiğini sadece korsanlar mı kullanıyordu? Hayır. Açık denizlerde altlı üstlü ambarlarda çalışan her kurnaz denizcinin bildiği yazısız bir kuraldı bu. Ancak hikaye anlatıcıları ve tiyatrolar bu ilginç detayı sadece korsanlara atfederek onları daha vahşi, savaş yaralarıyla dolu ve gizemli karakterler gibi göstermeyi seçtiler. Hatta efsanevi bilim programı Mythbusters bile bu iddiayı gerçek dünyada test ettiğinde göz bandının karanlıkta yön bulmak için inanılmaz derecede etkili olduğunu kanıtladı. Bu kuralın başka mesleklerde de karşılığı vardır. 19. yüzyılda madenciler zifiri karanlık yer altından öğle güneşine çıktıklarında acı içinde kıvranırlardı. Bu durumun en uç versiyonu kar körlüğüdür. Bembeyaz kardan yansıyan aşırı ışık, gözdeki tüm sistemi savunma amacıyla geçici olarak tamamen devre dışı bırakır. Fakat madalyonun diğer yüzünde inanılmaz bir potansiyel var. İşte en çarpıcı gerçek. 30 dakika boyunca karanlığa tam adapte olmuş bir insan gözü ne kadar güçlüdür. Araştırmalara göre tamamen karanlığa alışmış bir göz, evrendeki en küçük ışık parçacığını, yani tek bir fotonu bile algılayabilecek hassasiyete ulaşır. Bu şu anlama gelir. Eğer dünya tamamen düz olsaydı ve etrafta hiçbir ışık kirliliği bulunmasaydı, titreyen tek bir mum ışığını tam 48 kilometre uzaktan görebilirdiniz. Aslında hepiniz, kafatasımızın içinde en gelişmiş askeri sensörlerden bile daha yetenekli ve hassas bir optik enstrüman taşıyoruz. Ancak her gece uyumadan önce yatağımızda o parlak ekranlara bakarak milyonlarca yıllık evrimin bize bahşettiği bu süper gücü kendi ellerimizle yok ediyoruz. O korkutucu denizcilerin tek gözü kapalı dolaşması sadece şekilcilik değil, insan anatomisinin sınırlarını esneten muazzam bir biyolojik manipülasyondu. Onlar, karanlık ambarlarda birkaç saniyelik bir avantaj elde edebilmek için vücutlarının kimyasal dengesini bilinçli olarak yönettiler. Bizler ise bitmek bilmeyen bu aydınlık çağında aslında görsel potansiyelimizin yarısını sonsuza dek kaybetmiş durumdayız. Gözümüzün sınırlarını artık zorlamıyoruz. Yıldızları, geceyi ve görünmeyeni fark etme yeteneğimizi, yapay ışıkların bize sunduğu sahte güvenlik hissi karşılığında çoktan takas ettik. Yine de gece karanlığında yolunuzu ararken bu denizci hilesini hatırlayın. Kim bilir, eğer vücudunuza sadece 30 dakika zaman tanırsanız, biyolojinizin size göstereceği başka hangi sırlar açığa çıkacaktır? Bu videoyu beğendiysen abone ol. Çünkü merak burada bitmiyor. Bir sonraki video şu an ekranda seni bekliyor.